Günaydın, günaydın, günaydın. Bugün yine motorumuzla birlikteyiz. Nereye gidiyoruz? Tabii ki Ordu AŞ'ye. Şu gördüğünüz elçik korumalarının üstleri gelmemişti. Onlar gelmiş, onları taktıracağız. Yazı böylece geçirdik. Ve sonbahara ulaştık. ...27 derece. Şu anda var ya, mükemmel bir motor sürme havası var. Ama bugün hava 33-34 derece olacağı için bugün değerlendirmeyi düşünüyorum. Motorlu çok gezemeyeceğim. Karşıdan gelen bir araç görürseniz gidiş geliş bir yolda ne yapmak istiyor olabilir? Tabii ki karşıya dönecek. Televizyonda, daha doğrusu YouTube'da, ben televizyonu YouTube monitörü olarak kullandığım için öyle. Bir sürü arkadaşımın servis maceralarını izliyorum. Şu bir gerçek ki Manisa'daki Ordu AŞ, burada şimdi birazdan gideceğiz, çocukları göreceksiniz. Güzel bir ortamları var, çatışmacı bir ortam değil. İlgililer. Motor sayısının çokluğu biliyorsunuz oldukça zorlayıcı. Dur şu interkomu da açalım da telefon falan çalarsa. Interkom gel hadi. Tamam geldi. Onu diyordum, çok ciddi çileler çekiyor diye arkadaşlar, ama ben orada Ayşe'nin içerisindeki bu güzel ortam. Güler yüzlü çocuklar genel olarak. Yani ülkedeki insanların geneli ne kadar güler yüzlüyse onlar da en azından o kadar, hatta bir tık üstü güler yüzlüler. Hem satış hem servis tarafındaki çocuklar çok iyi. Motor sayısı çok biliyorsunuz, binlerce ve saatlik slotlarla rezervasyon yaptırmıyoruz servislerde. Ancak günü rezerve edebiliyoruz çoğu zaman. Hani bakmayın, araba üreticilerinin servis programlarında saatlik rezervasyon yaptırıyorsunuz ama o bir niyet gibi bir şey. Gidiyorsunuz, o saatte sıraya yazılıyorsunuz günün sonunda. Servisteki ustam da güzel bir adam. Meraklı.
Şimdi bu kaskın daha önce de konuşmuştuk. Rüzgar durdurucusu yok çene altında. Yazın böyle iyi oluyor diye. Endro Market'ten almıştım kaskı. Oradaki arkadaşlara söyledim getirtir misiniz diye. Çünkü yurt dışından getirtmeye kalkınca kargo parası çok tutuyor. Yani 14-15 euro bir şey, pahalı bir şey değil ama 100 euroya da kargosu geliyor. Hazırda bütün parçaları bulunmuyor biliyorsunuz bunların. Yani o kadar çok kas çeşitlerinden o kadar çok aksesuarı var ki hepsini bulundurmaları mümkün değil. Getirtiriz abi, sorun değil deyince onlara bir getirtim bakalım. Kış da geliyor, şimdi sonbahar bitince kışın lazım olacak. Motorda hani şimdilik keyfe keder olan 2 tane takılacak şey kaldı. Bir tanesi quick shifter. Bir tanesi de elcik ısıtma. Yan yol birleşimi var, oraya girmeyelim. Quick shifter vites öğrendiğim için şu an istemiyorum. Makinenin vites geçişleri de fena değil. Ben de öyle hani cav vites değiştiren bir adam değilim. Onun için şu anda çok ihtiyacım yok ona. Elcik ısıtma kışın belki lazım olabilir. Geçen kışı diğer motorumla elcik ısıtma olmadan geçirebildim. Tüm Honda Rolls TNC özelliklerinden faydalanmak üzere Honda Rolls TNC moduna geçmek için sola uzun basın. Selamünaleyküm hayırlı işler arkadaşlar. Daha kimse gelmiş mi? Evet. Selamünaleyküm hayırlı işler. Epeydir görüşmüyorduk. Dedim gideyim bir, ne yapıyor bizim gençler? Anam. Ustam da geldi. Ustacığım günaydın, hayırlı işler. Ya benim elciklerimin ön tarafı gelmediydi. Murat onları takdire vereyim, sabah erken gel dedi. Şu şeyler, metalleri şeyleri takıldı, taşıyıcılar da şeyler gelmemişti, kapak gibi yerleri. Hı hı. Burası servisimiz. Orada Ayşe. Motorla ilgili olarak tasarlanan yeri burası. Satış sol taraftan, servis bu tarafta. Bu gençler burada çalışıyorlar. Satışta bu neşeli gençler var. Selamlar, günaydın. Ne haber genç? İyisin? Bomba gibi, şükürler olsun. Makineyi donatmaya devam ediyoruz. En son birkaç parça bir şey kaldı da. O grisi gelmiş. Nasıl gitti yazın transfer satışları? Epey bir kampanya yaptılar. Evet böyle. Mağazanın içinde şöyle bir göstereyim size. İşte cihazlarımız var. NX500 var. Rally gelmiş bir tane CRF. Şu çok güzel. Şu E-Clutch'lı olan 250. Çok insanın aklını çeliyor.
Bu tarafta skuterlarımız. Şurada bir tane NT var. Bu makine güzel bir makine. Yol için. Şurada bizim makine de var. Şurada bir XADV'miz mevcut. Evet, servisten çıktık. Bize ne kadarmış? 60 kilometre sanırım. Güzel Manisa'mızın güzel manzarasıyla motoru geri götürüyorum. Bu gördüğünüz gibi şunlar takıldı. Şurada servisimizi görüyorsunuz. Manisa'nın çıkışında. Manisa'dan İstanbul tarafına giderken sağ tarafta Renault bayisi, aynı zamanda Honda Manisa. Aksart'ta da yerleri var yanlış bilmiyorsam. Tavsiye ederim. Sağdan gelen trafikler var. Tepe üstü görüş açık. Bu rüzgar kesici olmayınca kaskın içerisindeki ses kaydı işini çözmek çok zor. Abi senin de başın dertte mi? Allah kolaylık versin. Buradan sağdan gelenler olabilir. Şöyle sola çıkalım. Şimdi böyle bir yere girerken içeride kaza yapmış bir araç yolu kapatmış olabilir. Aklınız olsun. Büyük araçlarla da çok arkadaşım kaza yaptı böyle. Şuralar sıkıntılı geliyor bana. Bilmem, tedirgin ediyor beni. Çıkışında da tabii bunun üstünde bir kavşak var biliyorsunuz. O kavşağın yan yol bileşimi geliyor buraya. Şurası. Bu her yerde böyle. Onun için buna dikkat etmek lazım. Ya, Türkiye'deki bu şekilde batar kavşaklar, bu ne deniyor buna? Batan kavşak mı? Neyse artık adı. Batmayan kavşak, batan kavşak neyse. Üzerinde bir kavşak olduğu için o kavşağın çıkışları oluyor gittiğiniz yere göre. Ve aşağıdan karanlık yerden dışarıya doğru çıktığınızda sizi o karşılıyor. Bugün kısacık bir sürüşüm oldu. Dikkat ederseniz 5 kilometre, 7 kilometre, belki yani 10 kilometre geliş, 10 kilometre dönüş, 20 kilometre kent içi. Ama buna rağmen tüm ekipmanımı giyindim. Ekipmanı giyinmek önemli. Bu şey çok lazım olacak bir şey değil, ekipman işi. Ama lazım olduğunda üzerinizde olmaması sıkıntılı bir durum tabii. Yani ne zaman lazım olacağını bilemeyeceğiniz bir şeyi opsiyonel bir şekilde kullanmamalısınız. Ben de öyle yaptım. Halbuki içimden iç sesim şunu söylüyor: aman abi ne olacak, şuradan gideceksin kentin içinden zaten. Gördünüz giderkenki kullandığımız hızları. Yani 20 kilometre, 10 kilometre, ya bunun arkasına niye takıldık kaldık biz?
sola dönmek isteyip dönmeyip vazgeçen olur. Bu araç birden sola gitmeye kalkabilir. Onun için bir dikkat etmek lazım. Neyse dönmedi. Şöyle gidelim. Yani kent içinde de olsa 80-90 kilometreleri her zaman bulacaksınız. Bu da ekipmanın zaten 30 kilometre bile oldukça yüksek bir hız. Sürtünmeye dayanıklı bir pantolon, eklemlerinizi koruyacak koruyucular, kafanızı koruyacak bir kask, ellerinizi koruyacak eldivenler. Bunlar olması gerekenler. Ve dediğim gibi kendinize şunu sorun. Ben acaba 15 kilometre hızı geçer miyim buna bindiğimde? Hayır diyorsanız sadece kask belki kurtarabilir. Kask da şundan, durduğu yerde bile yuvarlandığınızda oturduğunuz şeyin üstünden kafanızı yere vurma şansınız olduğu için kask her durumda lazım. Dediğim gibi 15 kilometreyi geçmem ben abi, motorla ne olacak? Bizim hızla işimiz yok diyorsanız, ironi yapıyorum burada, takdir edersiniz ki o zaman kullanmayabilirsiniz. Scooter da mı? Scooter büyük motor. Hatta eğer yüksek hız yapıyorsanız elektrikli bisiklet, hızlı giden elektrikli scooter. Her şey plana uygun gidiyor. Çıkan olur, karşıdan gelen olur diye her yere temkinli yaklaşıyoruz. Vites değiştireceğimiz zaman, vites küçülteceksek yani, frene bir miktar basılıyken debriyajı çekmek lazım. Nedeni de şu, debriyajı çektiğiniz zaman üzerinde bulunduğunuz bu şey de olabilir, binek araç da olabilir, motor da olabilir. Yani şanzımanı olan bir şeyse araç hızlanacaktır. Çünkü siz arkadaki aracın tahrik sistemini tekerleklere ileten şanzımanın sağladığı bir direnç var, bir kompresyon var. Debriyaja bastığınız o dişli grubun devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Buna bağlı olarak da araç o kompresyondan kurtulunca bir miktar hızlanıyor.